がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないから Bir ölüm defteri gökten düşüyor. Rastgele değilmiş gibi. Dünyanın karmaşasının tam ortasına. En zekilerden birinin ayaklarının dibine. Yagami Laito'nun o ilk sahnedeki ifadesi çok net. Bu dünya çürümüş. Ve yalnızca birkaç dakika sonra elindeki deftere yazdığı ilk isimle birlikte bir şey kırılıyor içinde. Bu sadece bir öğrencinin not defterine bir isim yazmasından ibaret değil. Bu, bir tanrının ilk emri. İşte bu noktada başlıyor mesele. Yagami Laito, daha ilk ölümden sonra sadece dünyayı düzeltmek isteyen biri değil, kendisini tanrı yerine koymak isteyen biri. Bunu açıkça dile getirmesi biraz zaman alsa da, Kira adını kullanarak dünyaya kim olduğunu hissettirme arzusu zaten bunun ilk göstergesi. Şöyle düşünelim, eğer gerçekten saf bir idealist olsaydı, neden isimsiz kalmaya razı olmazdı? Bu, çok zekice planlar yapan birinin, basitçe yaptığı bir anonimlik hatası değil. Bu durum, onay alma arzusunun, kurtarıcı kompleksinin ve narsistik bir gölgenin adım adım büyüdüğünü gösteren ilk sinyaldir. Burada psikolojik bir detay öne çıkar. Bazı profesyonel suçlular geride küçük ipuçları bırakırlar. Yani yakalanma riskini bile göze alarak aslında ben buradayım demek isterler. Yani Light'ın da bu noktada ölüm defterinin sunduğu tanrısal güçle bir tür ahlaki süper kahramanlık oynamaya başladığını görüyoruz. Ama bu bir kahramanlık mı? Yoksa kibirin başka bir formu mu? Yagami Laito'nun iddiası çok net. Bazı insanların ruhları kurtarılamaz ve bu kurtarılamaz ruhların yok edilmesi dünyayı daha yaşanılabilir hale getirir. Bu noktada amaç-araç ilişkisi devreye giriyor. Eğer eylem yanlışsa, sonucu ne olursa olsun bu eylem ahlaki olabilir mi? Bu tartışma Kant'ın ahlaki eylem tanımı ile çelişir. Kant'a göre bir eylem sadece sonucuna göre değil, hangi niyette ve hangi ilkeye bağlı olarak yapıldığına göre değerlidir. Yani bir insanı öldürüyorsan ve bunu dünyayı daha iyi yapacağım diye yapıyorsan, bu seni ahlaken haklı çıkarmaz. Çünkü ahlak manipüle edilebilir bir sonuç değil, evrensel ilkelere dayalı bir tutarlılıktır. Bu yüzden Yagami Laito'nun adalet anlayışı aslında bir tür diktatörlük haline gelir. Peki bu duruma biraz tarihsel süreçten göz atarsak ne diyebiliriz? O yüzden şimdi burada durup biraz düşünmemiz gerekiyor. Light neden bu kadar kolay kendini tanrı ilan edebildi? Neden deftere eline alır almaz ben artık yeni dünyanın adaletiyim dedi. Çünkü aslında onun inandığı şey mutlak bir doğruya ulaşabileceğiydi ve bu doğruyu herkesin kabul etmesi gerektiğini düşünüyordu. Ama işte tam burada devreye giren o kadim soru geliyor. Peki ya evrensel ahlak diye bir şey var mı gerçekten? Tarih boyunca insanlar hep doğru nedir sorusunun peşinden koştu. İlk topluluklarda bu sorunun cevabı çok basitti. Topluluğa zarar verme. Çünkü hayatta kalmak için birlikte yaşamak gerekiyordu. O zamanlar ahlak neredeyse hayatta kalma kuralıydı. Kimsenin büyük idealleri yoktu. Mesele basitti. Birlikte yaşayacaksak birbirimize zarar vermeyeceğiz. Sonra felsefe sahneye çıktı. Platon dedi ki, iyi diye bir şey var ve bunlar idealar dünyasında dedi. Aristoteles biraz daha pratik yaklaştı. İyi, ölçüllükle ve akılda gizlidir dedi. Artık ahlak sadece hayatta kalma kuralı olmaktan çıkıp bir tür bireysel erdeme dönüştü. Derken din geldi. Tanrısal buyruklar her şeyin önüne geçti. Artık bir şeyin doğru olup olmadığını anlamak için bakacağımız yer yukarısıydı. Yani Tanrı ne diyorsa o doğruydu. Ahlak gökten gelen bir emir gibiydi. Sorgulamak değil, itaat etmek gerekiyordu. Ve bu anlayış yüzyıllar boyunca evrensel kabul edildi. Ama sonra bir şey oldu. Aydınlanma. İnsan dedi ki, bir dakika, belki de doğruyu Tanrı değil biz belirleyebiliriz. Kant çıktı sahneye ve dedi ki, bir eylem herkes tarafından yapılabilir olmalı ki ahlaki olsun. Yani ahlak, bireyin iç sesiyle, vicdanıyla ölçülmeye başlandı. Evrensel ahlak artık gökten değil, içeriden gelmeliydi. Fakat bu da büyük bir sorunu beraberinde getirdi. Hangi birey, hangi kültür, hangi vicdan? Ve bugün geldiğimiz noktada hala bu sorunun içindeyiz. Çünkü artık herkes kendi ahlakını yaratıyor gibi. Sosyal medya, devletler, ideolojiler, hatta algoritmalar bile bize doğru budur diyor. Ama hangisi gerçekten evrensel? Hangisi geçici bir iktidarın sesi?
Yagami Lighto'nun hikayesi işte tam bu tarihsel arka planın içinden çıkıp geliyor. O da bir gün defteri eline aldı ve dedi ki, ben artık doğru olanı belirliyorum. Belki de Light sadece bir çocuk değil, insanlığın binlerce yıldır sorduğu o sorunun içindeki en net yankılardan biri. Eğer Tanrı yoksa kuralları kim koyuyor? Burada çok kritik bir soruyu daha birlikte sorabiliriz. Mevcut sistem gerçekten adaleti mi sağlamaya çalışıyor, yoksa kaosu belli bir düzenli tutmayı mı hedefliyor? Kira'nın varlığı suç oranını düşürüyor. Sistemin çözemediği şeyi çözüyor. Ama yine de sistem Kira'yı yakalamak için bütün kaynaklarını seferber ediyor. Çünkü sistem kendi dışında gelişen her türlü çözümü tehdit olarak görür. El de buna dahildir. O da Kira'yı yakalamak için etik sınırları zorluyor. Çünkü adaleti kendi yöntemiyle uygulamaya çalışan biri mevcut düzenin düşmanıdır. Yani mesele iyi kötü meselesi değil. Mesele kontrol kimde meselesi. Devam edecek olursak, Yagami Lighto'nun defteri bulup ilk cinayetlerini işlemesinin ardından kurduğu düzen büyürken, dünyada da yankı bulur. Kira ismi bir fenomene dönüşür. İnsanlar televizyonda haberlere çıkan bu yeni tanrıyı konuşur. Kimisi onu kurtarıcı, kimisi ise onu cani ilan eder. İşte tam bu noktada El sahneye girer ve artık Death Note yalnızca bir suç gerilim hikayesi değil, iki dahinin zihinsel savaşına dönüşür. Peki El'in amacı ne? Adaleti sağlamak mı? Yoksa sadece Kira'nın sistem dışı yöntemlerine tahammül edememek mi? El'in yaptığı şeyler arasında gizli izlemeler, masum insanların hayatını riske atmalar ve hatta etik dışı oyunlar var. Mesela Kira'yı test etmek için sahte yayınlar yaptırması ya da ölüm tuzakları kurması bunların bir örneği. Tüm bunlar onun da tıpkı Light gibi amacı uğruna araçları mübah gören biri olduğunu gösteriyor. Bu noktada izleyici olarak rahatsız edici bir gerçekle yüzleşiyoruz. Bu iki karakterin birbirinden farkı ne kadar? Yagami Lighto tanrı olduğunu sanarak öldürüyor. El, adaleti sağladığını düşünerek manipüle ediyor. İkisi de kendi doğrularına inanıyor. İşte bu yüzden Death Note sıradan bir iyi kötü savaşı değil. Bu bir haklılık savaşı. El yalnızca bir dedektif de değil. Sistemin zekaya yatırım yapmış temsilcisi. Ama onun varlığı da aynı zamanda sistemin kirli yönlerini açığa çıkarıyor. Light'ı yakalayabilmek için etik dışı olan birçok şeye göz yumuyor. Örneğin daha önce de dediğimiz gibi suçsuz insanları test için feda etmesi, Light'ı izlemek için ailesini bile gözetim altına alması ve olası bir kurbanı sırf Light'ın tepkisini ölçmek için sahneye sürmesi. Bu detaylar adaletin temsilcisi olan bir figürün bile sınırlarını zorladığını gösteriyor. Yani sistemin kahramanı bile sistemin gölgesinde kararıyor. Devam edecek olursak aklımıza şöyle bir soru geliyor. Yagami Lighto neden Kira olduğunu göstermek istedi? Birini kurtarmak değil, bir dünya düzeni kurmak istiyordu çünkü. Ve bu düzende onun hükmü geçmeliydi. Ona göre doğru olanı yalnızca o bilirdi. Tıpkı El gibi. O da sadece sonuçlara değil, etki alanına yatırım yapıyordu. Yagami Lighto'nun bir şekilde Kira olarak kendisini tanıtması aslında kibirden ibaret. Onaylanmak istiyor. Hem de evrensel olarak. Bu noktada aklımıza diktatörlerin ya da totaliter liderlerin başlangıç noktası geliyor. Halk için, halk adına bir düzen. Ama sonunda yalnızca kendi doğrularına sadık bir tekil sistem. Kira'nın yarattığı adalet anlayışı mevcut sistemle çatışıyor. Ama bu çelişki gerçekte iki tanrı arasında bir iktidar savaşı. Sistem Kira'yı yakalamak istiyor çünkü suç oranını düşürse bile, halkın bir kısmı onu desteklese bile otoriteyi elinde tutan güç kendisine rakip istemiyor. Bunu söylemiştik zaten. Yani bu zaten çok tanıdık bir hikaye değil mi? Yararlı olan değil, kontrol edilebilir olan desteklenir. Kira ise kontrol edilemez biri haline gelmiştir. Bu yüzden düşmandır. El'in sistemi savunması da bu yüzden. Adalet adına mı yoksa düzenin devamı adına mı? Bu bölümle birlikte Light ile El'in birbirine ne kadar benzediklerini, farklı yerlerden başlayarak aynı karanlık noktada buluştuklarını gördük. Bu hikayede masum yok. Sadece kendi doğrularına aşık olmuş zekalar var. İlerleyen bölümlerde ise Kira'nın artık yalnız olmadığını görüyoruz. Misa sahneye çıkıyor. O da bir defterin sahibi. O da bir Shinigami ile yani Rem'le anlaşmalı. Ve o da Kira'ya yani Light'a neredeyse dinsel bir bağlılıkla itaat ediyor. Bu noktada artık mesele kişisel bir idealin ötesine geçiyor. Bu bir kült, bir inanç sistemidir. Dolayısıyla Misa'nın motivasyonu Light'inkinden tamamen farklıdır. Light düzeni sağlamak için öldürür, Misa ise sadece sevdiği adam için. Yani biri Tanrı'yı oynamaktadır, diğeri ona tapan bir müridi.
Ama ikisi de aynı yolda yürür. İnsan öldürerek bir anlam yaratmak. Bu da şu soruyu yeniden aklımıza getiriyor. İyi bir niyetle kötü bir eylem yapılabilir mi? Kant'ın ahlak anlayışı tekrar devreye giriyor. Eğer bir eylem evrensel bir yasa haline getirilemeyecekse o eylem ahlaki değildir. Yani bir eylemin sonucu iyi olsa bile eğer yöntem yanlışsa o eylem tümüyle sorgulanmalıdır. Peki Death Note dünyasında bu mümkün mü? Bu soruya Misa örneği üzerinden bakarsak karşımıza şu çıkar. Duygusal sayıkiler ahlaki pusulayı kolayca bozabilir. Devam edecek olursak artık sadece bir Kira yok. Yeni bir defter, yeni bir kullanıcı, yeni bir Shinigami devreye girdiğinde Light'ın kurduğu düzen de bozulmaya başlar. Çünkü artık kontrol edemediği bir sistemin içinde dönmeye başlar. Başta ideal bir dünya yaratacağım diyerek yola çıkan Light artık suç ortakları edinmiş, yalan üzerine planlar kurmuş, insanları manipüle eden bir güç figürüne dönüşmüştür. Kısacası tanrı olmaktan çıkıp politik bir aktöre dönüşür ve bu da onu yozlaştırmaya başlar. Fakat Light'ın yaptığına genel olarak baktığımızda suç oranını gerçekten düşürür. Dünya üzerinde daha az suç işlendiği gösterilir. Halkın bir kısmı Kira sayesinde daha güvendeyiz der. Ancak yine de hedef haline gelir. Daha önce de söylediğimiz gibi sistem için asıl tehdit düzeni bozan değil, düzeni sorgulatandır. Bu yüzden Yagami Lighto başarısıyla değil, bağımsızlığıyla tehlike haline gelir. Toplumun kabul ettiği kuralların dışında bir adalet sistemi halk tarafından benimsense bile mevcut otoriteler tarafından tehdit olarak görülür. Tıpkı distopik romanlardaki gibi. Kaos, kontrol altındaysa makbuldür. Ama düzene alternatif sunan bir kaos yok edilmelidir. Yagami Lighto da işte bu alternatif temsil eder. Bu nedenle sadece suçlu değil, rahatsız edici bir figür olarak görülür. Hikayenin daha farklı bir noktasına bakacak olursak, başlarda hatırlarsanız Yagami Lighto ilk cinayetlerde titrek bir vicdana sahipti. Ama şimdi kendi çıkarları için Misa'yı kullanıyor, babasını bile manipüle ediyor. Elin güvenini kazanmak için geçmişini siliyor. O ilk adaletli genç yerini planlı bir tirana bırakıyor. Ve bu noktada artık şu sorunun tam ortasındayız. Bazı ruhlar kurtarılamaz mı? Yoksa biz bazılarını kurtarmaktan vazgeçtiğimiz için mi bu hale gelirler? Light, defteri bu felsefeyle kullanıyor. Bazı insanların ölmesi gerektiğine, toplumun arınması için bunun şart olduğuna inanıyor. Ama bu düşünce çok tanıdık ve çok tehlikeli bir yere götürüyor bizi. Toplum mühendisliğine. Ve orada ahlak değil, güç ve kontrol konuşur. Dediğimiz gibi Yagami Lighto adalet için yola çıkmıştı ama artık ipleri elinde tutamıyor. Yeni oyuncular, yeni defterler ve yeni oyunlar onun kurduğu yapının altına oymaya başlıyor. Misa'nın gelişiyle başlayan bu değişim, Yagami Lighto'nun kendisini bile şaşırtacak bir plan yapmasına neden oluyor. Hafızasını silmek, kendi suçlarını unutarak masumiyet pozuna bürünüyor. Bu yalnızca zekice değil, aynı zamanda korkutucu derecede stratejik. Çünkü artık o sadece defterle değil, deftersizken bile yönlendirme yapabilen bir zihin haline geliyor. Bu noktada artık Kira bir karakter değil, bir fikir ve fikirler sahiplerinden bile bağımsız yaşayabilir. Yagami Lighto'nun hafızasını kaybetmiş hali bize şunu gösteriyor. Kira olmadan bile içinde yine adaleti sorgulayan biri var. Ama bu haliyle çok daha naif, çok daha insani bir Light izliyoruz. Bu, onun neye dönüşmüş olduğunu anlamamız için kritik bir ara evre aslında. Yani defter yokken bile içinde kalan iyi parça hala orada. Ama defter geri döndüğünde o parçayı tekrar boğuyor. İşte bu nokta çok temel bir soruyu ortaya çıkarıyor. Kötülük eylemle mi başlar yoksa düşünceyle mi? Yagami Lighto'nun içinde zaten bir tanrı kompleksi vardı. Defter sadece ona bir kanal açtı. Bu yüzden onu yalnızca defteri kullanan biri olarak değil, defteri ortaya çıkaran fikirlerin bir ürünü olarak da değerlendirmeliyiz. Yani Light sadece bu defteri kullandığı için yozlaşmadı. Aslında zaten içinde bu potansiyel vardı. Peki tüm bunlara baktığımızda bu durumda adalet nedir? Nasıl olmalıdır? Ve gerçekten kimin elindedir? Sonuçları iyi olsa da eylemleri kötü olan biri ahlaki olarak savunulabilir mi? Ya da tam tersi, sonuçları kötü ama niyeti doğru olan birine hak verilebilir mi? Bütün bu sorular yalnızca Death Note'un dünyasına değil, bizim dünyamıza da ayna tutar. Çünkü bu bir sadece anime değil, bir toplumsal laboratuvardır. Ve bu laboratuvarda bir insanın tanrıya dönüşme süreci deneysel olarak gözlemlenir. Yagami Lighto artık bir karakter değil, bir tezdir. Onunla birlikte düşündüğümüzde sadece kim haklıyı değil,
Aynı zamanda haklı olmak ne demek sorusunu da yeniden bize kurduruyor. Hikayede devam edecek olursak sona doğru geldiğimizde Light'ın son anlarında sergilediği çırpınış aslında yalnızca bir suçlunun son çaresizliği değil. O, adalet adına çıktığı yolda artık yalnızca hayatta kalmak isteyen bir insan. O Tanrı'nın büyüklüğü gözlerinde artık yok. İçinde hissettiği duygu daha çok pişmanlık değil de aslında kabullenemediği bir yenilgi var. Çünkü Yagami Light asla yanlış yaptığını kabul etmiyor. Onun gözünde hala kurbanlar kötüydü ve o iyilik yaptı. Ama bu en tehlikeli yanılgıların başında gelir. Kendi haklılığını sorgulamadan savunmak. İşte totaliter rejimlerin, despotların, sahte kurtarıcıların ortak yönde bu değil midir? Bu noktada podcast boyunca genel olarak tekrarladığımız felsefenin kadim sorularından biri tekrardan aklımıza geliyor. Amaç, aracı meşru kılar mı? Eğer sonuçta bir toplum daha az suçu işleyecekse bunun bedeli ne olmalı? İnsan hayatı bir ideal uğruna feda edilebilir mi? Yagami Light suça karşı savaş açarken aynı suçu işlemeye başlar. Suçluları öldürürken kendisi de bir suçluya dönüşür. Ama o aynaya bakmaz. Çünkü baktığında kendi yüzü yerine bir canavarın yüzünü göreceğini bilir. Öte yandan sistemin kendi eliyle ürettiği adaletsizlikler de görmezden gelinemez. Hani dedik ya kira ortaya çıktığında suç oranı ciddi bir şekilde düşüyordu. Ve hatta bu durum halkın bir kesimi tarafından sessizce onaylanıyordu. Hatta onu destekleyen bir sürü kitle vardı. Peki bu neyi gösteriyor? Tabii ki de toplumun adalete olan inancını ne kadar yitirdiğini gösteriyor. İnsanların adaleti yalnızca cezalandırma üzerinden düşünmeye başladığını ve sistemin adaletsizliği yalnızca yönetilebilir kılmaya çalıştığını. Yani kaosu bitirmek değil, kontrollü bir kaosla idare etmek asıl amaç olmuş olabilir mi? Light'ın peşine düşenler bile bu kontrolün parçası. Near ve El kendilerince doğru olanı yapıyor ama bunu yaparken onlar da etik sınırları zorluyorlar. Yani Death Note yalnızca kötü bir adamın hikayesi değil. Hiçbir karakterin tam anlamıyla iyi olmadığı, herkesin gri tonlarda kaybolduğu bir anlatı sunuyor bize. Yagami Light için canavar dedik. Suçluları öldürmesi tarafından kendisinin de suçluya dönüşmesi, onun da o tarafa, o safa geçtiğini gösteriyor. Ama amacı, kendince uğruna savaştığı ve feda ettiği şey mutlak iyilik getirmekti. Peki sizce Yagami Light gerçekten saf anlamıyla bir canavar mıydı? Yoksa çıktığı bu yolda gri tonlarda olmak zorunda mıydı? İşte tüm bunlar ve aklımıza gelen bu sorular Death Note'u mükemmel bir anime yapıyor. Bu yüzden Death Note, Yagami Light, El ve Nier arasında geçen bir zihin savaşı da değil, bir vicdan savaşı da diyebiliriz. Kimin haklı olduğunu değil, haklı olmanın bedelini sorgulatan bir anlatı. Ve finalde kalan tek soru şu: eğer senin elinde olsaydı o defter, yazmaya cesaret eder miydin? Başka bir incelemede ve podcast'te görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.